Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu harika elbiseyi anlattım. Daha önce de çalıştığım bir modeldi. Şimdi o model hakkında da biraz açıklama yapacağım. Çünkü bayağı bir soru aldı. Yaka kısmı, kol kısmı filan anlaşılamamış ve örgüleri yarım kalanlar olmuş. Ben de buna üzüldüm. Bu videoyu çekmek istedim ve aynı modeli bu sefer farklı bir kıyafette denemek istedim. Gene size bir fikir vermesi açısından ortaya harika bir elbise çıktı. Kol ve etekteki şu yuvarlak desenleri omuzlara da koydum. Şöyle gerçekten harika durdu. Hem günlük hem plajda giyebileceğiniz gayet delikli, hava alan ve çok kıpır kıpır bir örgü oldu. Çok dökümlü. Bedeni 45 santim ördüm. 34, 36, 38 bedenler için olabilir ama 38 ve yukarısı için biraz, yani 38 beden için de oluyor ama daha geniş olursa çok daha iyi olur. Dökümlü bir model olduğu için biraz geniş örmek gerekiyor. Daha güzel duruyor çünkü giyildiğinde. Bunun zaten videosunda her şeyi anlattım. Şurada anlaşılmayan şurayı da anlatmak istiyorum. Zaten bu videonun çekilme amacı bu bluzdan bahsetmek. Yakada kesinti yaptım. Yani şu şekilde örülüyor model. Bir yere kadar başladım ve ördüm. Omuz ne kadar istiyorsam o kadar ördükten sonra sonuna kadar örmedim. Bir yerden sonra şu şekilde ördüm. İstediğim yaka genişliğine ulaştıktan sonra burada kestiğim ilmek sayısını burada zincir olarak ekledim ve örmeye devam ettim. Kollarda aynı şekilde dümdüz, hiçbir oyuntu yok. Sadece yakada az önce anlattığım bu çalışmayı yaptım. Başka hiçbir detay yok. Bu da gene 34, 36, 38 beden için harika oluyor. Anlatmıştım videoda, biraz boyu kısa oldu. Keşke bedeni biraz daha uzun çalışsaydım demiştim. Onu da biraz çalıştım. Hemen göstereyim. Gene Alize Diva'nın farklı bir renklerini çalışmak istedim. Bunu 3 numarayla örmüştüm. 3 milim tığla örmüştüm. Bunu 4 milim tığla örüyorum. Sadece şuradaki desenlerden bir tane fazla ördüm. Şuraya bir desen daha fazla ördüm buradaki bluzdan. Diğer yuvarlakların sayısı aynı. Yani sadece tığ numarasını değiştirerek istediğim uzunluğu yakaladım. Şimdi bunu ben örerek devam edeceğim. Bundan daha uzun bir model ortaya çıkacak. Tabii ki tığ numarası da değiştiği için farklı bir görüntüsü olacak. Büyük, geniş olması için ya fazla sıra öreceksiniz, biraz da büyük tığ kullanacaksınız. Eliniz hele sıkıysa mutlaka büyük tığ kullanın. Buradaki 3 numara 3 milim tığ da güzel durdu. Harika durdu, o ayrı, ama yine 4 milim tığ bundan daha güzel oldu. Aklınızda bulunsun bu fikirlerde. İstediğiniz gibi çalışarak rengarenk ya da tek renk istediğiniz bluzları ya da elbiseleri örebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Hadi videoya geçelim. Alize Cotton Gold ip kullanıyorum ve 4 milim tığ. Elbisenin ön ve arka parçasını ördüm. Hatta birleştirmelerini yaptım. Şimdi bunu videoda zaten hepsini göreceğiz. Bir tane kolu ördüm. Şimdi diğer kolunu örerken hem model nasıl ilerliyor hem ekleme nasıl oluyor onu da göreceğiz. Ölçülerini de vereyim. Şurada kol oyuntularının hemen altından 45 santim. Yani şu parçaların eni şöyle 45 santim. Biraz büyük örün. Tam vücudunuza göre örmeyin. Bol, salaş durduğu zaman model daha güzel duruyor. Daha dökümlü duruyor. Şöyle omuzdan desenin başlangıcına kadar 41 santim. Desenin gene
en yüksek yerinden en uzun yerine kadar da gene 41 santim, yani 82 santim elbise oldu. Bunu istediğiniz kadar kısa, uzun, dar, geniş yapabilirsiniz. Zaten desen de buna çok müsait. Mesela ben bundan önceki ördüğüm o bluzda şu yuvarlak desenleri 5 tane çalışmıştım. Burada 7 tane çalıştım. Kolu yaparken yine değişiklik yok. Yine 3 tane desen kuracağız şimdi. Önemli olan model nasıl örülüyor, mantığını anlamak. 10 tane de yapsanız, 7 tane de yapsanız, 3 tane de yapsanız örüş aynı. Değişmiyor. Şimdi kol örerek örgüye başlayalım. Şunu da göstereyim. Omuzda da gene yuvarlak desen çalıştım. Çok güzel durdu. Çok beğendim. Bunu da diğer omuzu örerken göreceğiz zaten. Şurası son sıraydı. Birleştirerek ip kopardım. Dikmek için biraz fazla bıraktım. Şurası ilk sıra. Şimdi 45 tane kadar zincir çektim. Şuradan yuvarlakları örerek devam ediyorum. 5 ve 8 tane, yani 13 tane zincir çekiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Fakat 2 tane ip alarak batıyorum. Altta bir tane kalıyor. 2 ipi alıyorum. İlmek kaydırarak bir yuvarlak oluşturuyorum. Sonra 2 zincir, 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye gene 2 ip alarak bağlıyorum. 2 tane yuvarlak oluştu burada. Sonra bunu alıyorum, şöyle çeviriyorum. İlk yaptığım yuvarlağın içine 8 trabzan örüyorum. İkili trabzan. Sekiz trabzan şu yuvarlağın yarısı. 13 zincir çekiyorum. 13. Gene 1, 2, 3, 4, 5. zincire 2 ipi alarak batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Birinci yuvarlağı yaptım. 2 zincir. 3. zincire gene ilmek kaydırarak bağlıyorum. 2 tane yuvarlak oluştu. Burada da, yani şu aralarda 5 tane zincir kalması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 2 yuvarlak arasında 5 zincir. Şimdi yine böyle çeviriyorum ve ilk yaptığım yuvarlağın içine gene 8 trabzan. Sekiz trabzan, 13 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincire şöyle 2 ip alarak ilmek kaydırıyorum. Bu birinci yuvarlak. Sonra 2 zincir, 1, 2 zincir atlıyoruz. 3. zincire gene 2 ip alarak arada 5 tane zincir kalıyor. Şöyle alıyorum. İlk yaptığım yuvarlağın içine 8 trabzan, fakat bu en uçtaki yuvarlak olduğu için
trabzanların tamamını örüyorum. Yani 16 trabzan örüyorum şimdi. 16 trabzan ördüm. Çünkü bu şuradaki en uç trabzan, şu ilk ördüğüm sıradaki şu yuvarlak desen. Arada 5 zincir vardı. Önce başladığım noktada birleştiriyorum. Sonra 5 zincir çekiyorum. 4, 5. Şuradaki ilk trabzanı şöyle 2 tane ipini alıyorum. İlmek kaydırarak bağlıyorum. Ve diğer 8 trabzanı örüyorum. Başladığım noktada birleştiriyorum ve tekrar 5 zincir çekip 2, 3, 4, 5 şuradan ilk trabzanın 2 ipini alıyorum. İlmek kaydırarak birleştiriyorum ve diğer 8 trabzanı örüyorum. Başladığım noktada birleştiriyorum. Şimdi şuradaki şu V desenleri örmeye başlıyoruz. Önce bir zincir çekiyorum. 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincire gene 2 tane alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şurası. Bir sonraki sırada batacağımız nokta. Şurayı ördük şimdi. Sonrasında gene bir zincir, 2 tane atlıyoruz. 3. zincire bir trabzan. Araya bir zincir, aynı noktaya bir trabzan daha. Şöyle V desen oluşuyor. Desenleri görüyoruz. Bir zincir, 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye bir sık iğne, bir zincir, 1, 2, üçüncüye trabzan, araya bir zincir, aynı noktaya bir trabzan daha. Bir, iki, üçüncü. Bir, iki, üçüncü trabzan. Bir zincir araya ve aynı noktaya bir trabzan daha. Şuraya bir zincirle bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane desen örüyorum. Sırayı hemen yanındaki zincire bir trabzanla bitiriyorum. Bu trabzanın üzerine 3 zincir çekiyorum. Bu ikinci sıranın üzerindeki trabzan oluyor. Hemen yanındaki şu V desenin içine bir trabzan. Sadece şu desenlerin içine batıyoruz. Arada 5 zincir. 3, 4, 5. Beş zincir.
1 2 3 4 5 6 7 5 zincir çektim, bir trabzan. Fakat en son şuradaki ilk boşluğa sık iğne ile bağladım. Yani şurayı örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, şuraya sık iğne ile bağladım. İlk yuvarlakları örüp şu desene başladığımızda bir zincir çekip 2 zincir atlamıştık, bir sık iğne örmüştük. Tam o noktaya bağladım bir sık iğne ile. 7 tane boşluk oluştu. Bu tabi sizin ölçünüzle alakalı. 7 olur, 8 olur, 10 olur. Şimdi diğer desenleri şuralara. Şimdi uzayacak. Biz en kısa noktadayız. Yani şuradayız. Sonra bir tane aşağı kayacak. Bir tane aşağı kayacak. Şurası en uzun nokta. Şurası. Bakın böyle. Şimdi burada şu desen biraz daha artıyor. Biraz daha artıyor. Çünkü yuvarlaklar dilim oluşturuyor burada. Bir tane aşağı kayarak. Şimdi biz de birer tane aşağı kaydırıyoruz. 1 2 3 şuraya. Üçüncü yuvarlak. Gene 5 zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dördüncü boşluğa. 1 2 3 1 2 3 tam ortadaki noktaya bağlıyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Artık burada yaptığımız gibi 13 değil, 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. zincire gene aynı şekilde 2 tane ipini alıyorum, kaydırıyorum. 2 zincir. Burada 2 zincir kalması gerekiyor. Şuraya 2 zincir kaydırarak bağlıyorum. 2 tane yuvarlak oluştu gene. Şöyle alıyorum. Gene ilk yaptığım yuvarlağın içine 8 trabzan. Önce 4 tane zincir trabzan örüyorum. 1 2 3. Dördüncü de şöyle göstereyim. 3 trabzan. Şu dördüncüsü bir kere alıyorum, bekletiyorum. Sonra geliyorum. Şuradaki 5 zincirin ortasına batıp beklettiğim ilmekleri örüyorum. 4 tane trabzan örmüş oldum. Şöyle alıyorum elime ve diğer 4 trabzanı örüyorum. Dört trabzan oldu. Yani 8. Gördüğünüz gibi birbirinin içine gelecek şekilde örüldüğünden dolayı bu motifin tam ortasında aradaki 5 zincire bağlıyoruz. Birbirinin içine girmiş oluyor desen. Sonra burada 2 tane zincir vardı. Gene 2 zincir. Gene 1 2 3 dördüncü boşluğa bağlamış olduk. Sonra 10 zincir, 10 zincirden sonra 1 2 3 4 5. zincire ilmek kaydırıyorum. İlk yuvarlağı örüyorum. 2 zincir, 1 2 atlıyorum. 3. zincire
Gene ilmek kaydırma, ikinci yuvarlağı yapıyorum. Arada 2 tane zincir kalıyor. Gene şu şekilde elime alıyorum ve içine 4 tane trabzan. 1 2 3 4. trabzana önce şöyle bir kere alıyorum, bekletiyorum. Sonra aradaki 5 zincirin ortasına batıyorum ve beklettiğim ilmekleri alıyorum. Sonra şöyle diğer 4 tane trabzanı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şuraya bağlayacağız ama önce baştaki 2 zinciri unutmuyoruz. 1 2 3 4. ilmeğe bağlıyoruz. İkinci yuvarlağı da bu şekilde ördükten sonra gene 10 tane zincir, 1 2 3 4 5. zincire hep 2 tane ip alıyoruz. Bir yuvarlak örüyoruz. Sonra 2 zincir. Şu arada gene 2 zincir kalması gerekiyor. 2 zincir atlıyorum. Diğerini örüyorum. Arada 2 tane var. Şöyle ilk yaptığım yuvarlağın içine bu en uçtaki yuvarlak olduğu için 16 trabzan örüyorum. İkinci yuvarlakları örüyoruz. Başlangıç sırası şurasıydı. İlk yuvarlaklar şunlar. Şimdi biz buradayız. Bir tane yuvarlağı kaydırdık. Gene 3 tane yuvarlak öreceğiz. Birbirinin şuradaki çektiğimiz 5 zincirlik aralara giriyor. En uçtaki yani bu 3 yuvarlağın en ucundaki şu. Bu yüzden hepsini birlikte örüyoruz. Şu arada 5 zincir vardı. Yani 5 zincir derken şurada 2, şurada 2, ortada da bir tane sık iğne. Toplam 5 tane zincir. Aynı şekilde önce birleştiriyoruz. Sonra 5 tane zincir. Diğer yuvarlağın trabzanına şöyle bir kaydırma yapıyoruz ve 8 trabzan. Gene birleştiriyoruz. 5 zincir. Diğer yuvarlığa geçiyoruz. Gene 8 trabzan. Yani yuvarlağın diğer yarısı. Şurada birleştiriyorum. Sonrasında şuraya 5 trabzan zincir çekerek şuraya tam ortaya bir sık iğne, sonra bir zincir, şuradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, beş tane zincirin ortasına bir sık iğne,
bir zincir, trabzanın üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. İlk bağlantıyı sık iğne ile yaptık. Sonra V desen, aralara sık iğne, sık iğne, trabzanların üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Aynı noktaya batıyoruz. 5 zincirin tam ortasına bir sık iğne, bir zincir, trabzanın üzerine bir trabzan, bir zincir, aynı noktaya bir trabzan. Bir alt sırada ördüğümüz gibi. Sıranın sonunda şurada 3 zincirlik bir trabzanımız vardı. Bir trabzanla bitirdik bir alt baştaki sırayı. Bunu da aynı şekilde hemen onun üzerindeki yani 3. zincire batarak bir trabzan. Sırayı mutlaka bir trabzanla bitiriyoruz. 3 zincir çekerek bir trabzanla başlamış oluyoruz. Ve yanındaki desenin içine bir trabzan. Yani yan yana 2 tane trabzan oluyor sıra başı ve sıra sonunda. Gene 5 zincir. Şuradaki desenleri örüyoruz. Beş zincir, bir trabzan örerek şuraya kadar geldik. Sonra gene 5 zincir, bu sefer sık iğne. Hepsinde olduğu gibi. Buralara sık iğne yapıyoruz. 5 zincir tam ortaya, 3 burada, 3 burada ilmek var. Ortaya battık, bir sık iğne ördük. Şimdi gene burayı nasıl ördüysek aynı şekilde devam ediyoruz. Yani 10 zincir, 10 zincir, 1 2 3 4 5. zincire 2 zincir, gene 1 2 üçüncüye 2 tane atlıyoruz, 3. zincire gene ve arada 1 2 tane zincir bırakıyoruz. Mesafesi 2 zincir. Şöyle alıyorum. İlk yaptığım yuvarlağın içine şuraları ördüğümüz aynısını devam ediyoruz. 2 3 4. trabzana bir tane alıyorum, bekletiyorum. Şuradaki 5 zincirin ortasına ilmeği tamamlıyorum. Sonra şöyle alıyorum. Kalan 4 ilmeği örüyorum. Şimdi 8 tane trabzan oldu. 1 2 3 4. ilmeğe bağladık bir sık iğne ile. Hep birbirinin arasına giriyor desenler. Ama tabii ki bunu bağlamadan önce 2 tane zinciri şuradaki çekiyoruz. Öyle bağlıyoruz. Unutmayalım. Şimdi gene aynı şekilde 10 zincir çekip şurayı gene bir tane yuvarlak örüyorum. 2 zincirini de çektikten sonra 1 2 3 4. ilmeğin üzerine bağlıyoruz. İkinci yuvarlağı da ördük. Şimdi 3. yuvarlağı
10 zincir üzerinden örüp 16 trabzan dolduruyoruz. Çünkü bu en uçta olduğu için tamamını doldurup tekrar sırayı dönüyoruz. 16 trabzan bağladıktan sonra sırayı 5 zincir. Şimdi diğer yuvarlağın üzerine geliyorum. Şöyle ilmek kaydırıyorum ve 8 trabzan. Şimdi yukarıki desene geçiyorum. Şuraya 5 tane zincirle geliyoruz. Sonrasında bir zincir, şuradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, araya bir sık iğne, bir zincir, trabzanın üzerine gene bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Aynen devam ediyoruz. Buralarda ördüğümüz gibi. Bu tarafa doğru uzadı model şimdiye kadar. Şimdi bu yuvarlaklar bu tarafa doğru uzayacak. O yüzden modeli kurma yerlerimiz değişiyor. 1 2 3 1 2 3 şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3 1 2 3. Şimdi yukarı doğru dönüyoruz. 5 tane zincir, bir tane trabzan örerek buraya kadar geliyorduk. Son boşluğa sık iğne yapıp 5 zincirle buraya geliyorduk. Sonra model yuvarlakları şu şekilde kuruyorduk. Bu tarafa doğru kurmaya başlıyoruz. O yüzden en son şuradaki trabzana kadar, yani V desenin içine kadar geldik. Son trabzan. Buraya batmıyoruz artık. Burada kuruyoruz yuvarlağı. 1 2 3. Buralarda yuvarlaklar öreceğiz. Aynı şekilde şimdi bu trabzanın üzerine 10 tane zincir, şöyle yarım yani 4 tane trabzan ördüm. Dördüncüsünün son ilmeği bekletiyorum. Gene şuradaki 5 zincirin ortasına bağlıyorum. Tekrar 4 trabzan, 2 3 4, 2 zincir, bu 2 zinciri unutmayalım. 1 2 3 dördüncüye bağlıyorum. Bunlar bakın karşı karşıya geldi. Şimdi bir iki tane daha yuvarlak örüyorum. Sonra dönüyoruz. Bu tarafa doğru kayıyor yuvarlaklar. Son yuvarlağı gene 4. trabzanda bağladım. 4 trabzan daha ördüm. Şimdi hepsinde 8 trabzan var. Tekrar 8 trabzanda dönüyorum. 5 zincir, tekrar 8 trabzan olarak devam ediyorum. Şimdi 5 zincir, şuradaki 5 zincirin ortasına bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan aynı noktaya
Ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şuraya kadar 5 zincir, bir trabzan geldim. Bu tarafa doğru uzarken buraya da 5 zincir, bir sık iğne ile gelip 5 zincir, bir sık iğne ile buraya geliyorduk. Aşağı doğru uzarken yuvarlak desen. Şimdi bu tarafa doğru uzadığı için buraya yuvarlağın ilkini buraya kuruyoruz. Yani şimdi 10 zincir çekiyorum. Yuvarlağın yarısını örüp yani 4 trabzan şuraya bağlıyorum. Diğer 4 trabzanı örüyorum. 2 zincirini çekip şuraya bağlıyorum. Sonra buraya, sonra buraya. 1, 2, 3 tane yuvarlak buraları örüyoruz. Yani 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bir tane dilimi oluşturuyoruz. Hemen birini ördüm. Şurada 10 zincir, 2 yuvarlağı yapıp ilk yuvarlağı 4 trabzan, 4. trabzanı örerken şuraya bağladım. Tekrar 4 trabzan ve buraya aradaki 2 zinciri unutmuyoruz. Şuralar bağladım. Aynı şekilde yine 10 zincir, yarım daireleri buralara ekliyoruz. En sondaki yuvarlağa tekrar 8 trabzanla dönüyorum. Gene 5 zincir, 8 trabzan devam ediyorum. 5 zincir, bir trabzan örerek buraya kadar geldik. Şimdi burada artık örmüyoruz. 5 zincir, bir sık iğne başlarken ördüğümüz gibi. Şurada 5 zincir, bir sık iğne, 5 zincir, şu ortaya gelip tekrar 1, 2, 3 yuvarlak öreceğiz. Aynen burada ördüğümüz gibi. Dışarı doğru uzarken, içeri doğru uzarken motifleri şurada kuruyoruz. 1, 2, 3 bu tarafa gelirken. Ama şimdi bir dilim oluşturduk. Şimdi ikinci dilimi örerken gene dışarı doğru, yani 1, 2, 3 buraya 5 zincir, bir sık iğne, 5 zincir, bir sık iğne, sonra 10 zincir ve yuvarlakları örüyoruz. Burada ördüğümüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Tekrar döndüğümüzde gene aynı şekilde yarım yarım ördüğümüz 8 trabzan ördüklerimizi tekrar 8 trabzan 5 zincir yaparak sırayı dönüyoruz. 3 tane yuvarlağı ördüm. Üçüncü yani sondakini 16 trabzan örüp 5 zincir, 8 trabzan. Şimdi gene 5 zincir, 8 trabzan örerek sonrasında aynen devam ediyorum. Biraz karışık gibi görünse de aslında çok basit. Yani şu yuvarlaklar dışarı doğru kayarak uzadığında yuvarlakları şurada örmeye başlıyoruz. Burada 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, bir de dışarı 3 tane. Bu tarafa doğru kayarak uzadığında burada yapıyoruz yuvarlakları. Yani şurada 10 zinciri çekip 1, 2, 3. Tek değişiklik modelde bu. İstediğiniz kadar örebilirsiniz. Uzunluğunu, genişliğini istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Buna çok müsait gerçekten modelin kendisi. Şimdi kolu bitiriyorum. Hemen peşinden nasıl ekliyoruz onu göreceğiz. 4 dilim ördüm. Kol için yeterli oldu. 4. dilimi tam bitirmiyoruz. Çünkü bu desenin şu en kısa olanı her iki desenin ortak sırası. 1, 2, 3. Gene 1, 2, 3. Şurası her iki desenin birleştiği nokta. O yüzden burada da şuradaki en kısa kenara 1, 2, 3, 1, 2. İkinci sırayı buradaki 3. sırayla birleştiriyoruz.
İlk yuvarlağı ördüm. En uzun örgünün en uzun yuvarlağının hemen yanındaki. Burada 5 zincir çekip buraya geliyorduk. Buraya 8 trabzan örüyorduk. Şimdi birleştirme yapacağımız için şuradaki yuvarlağa önce 2 tane zincir, sonra 1 2 3 dördüncü ilmeğini alıyoruz, ekledim. Gene 2 zincir geliyorum, burada ilmek kaydırarak diğer 8 trabzan örüyorum. Bu 8 trabzandan önce 4 taneyi çekiyoruz. Sonra 4 taneyi öreceğiz. Çünkü onu da eklememiz gerekiyor. Şurada 5 zincirin ortasına 4. trabzanı bitirmeden bu şekilde bekletip bağlıyoruz ve diğer 4 trabzanı örüyoruz. Şimdi bu sırayı da bağlıyorum. Gene 2 zincir, bir iki üç dördüncü şuraya bağlıyorum ve 2 zincir daha çekiyorum. Bir sonraki yuvarlağın yarısını örüyorum şimdi. Gene önce 4 tane trabzan, dört, son ilmeği bu şekilde bırakıyorum. Sonra şuradaki 5 zincirin ortasından ilmeği bir tamamlıyorum. 4 trabzan daha örüp bitiriyorum. Sırayı bağladıktan sonra gene 2 zincir, 1 2 3 dördüncü tam ortaya, sonra 2 zincir daha şuraya, 5 zincirin ortasına bir sık iğne. Bu şekilde yuvarlak olan desenleri ekledik. Şimdi buradaki V desenleri ekliyoruz. Bir zincir, bir trabzan, sonra tam karşısında ki V deseni şöyle göstereyim, şurada şu V desenin içine şöyle, şuraya pardon, şuradaki desenin içine bir tane trabzan, sonra tekrar aynı ilmeğin içine bir tane daha trabzan, zincir, bir zincir, bir trabzan, sonra onun tam karşılığına gelecek olan şuradaki desene sonra gene
aynı noktaya ikinci trabzan, bir zincir, 5 zincirin ortasına tam karşısına gelen şuradaki deseni üzerine alıyoruz. Sonra ön tarafa geçiyoruz. Gene aynı ilmeğin içine bir trabzan daha. En son trabzanı da yapıyorum. Buradan ekleyip bitiriyorum. Dikmek için biraz ip bırakıyorum. Şimdi elbisenin bedenine, kol yerine bunu ince bir dikişle dikiyoruz. Omuzunu ördüğüm tarafın kolunu diktim. Bu şekilde. Şimdi diğer omuzun şuradaki örgüsünü örüp kolunu dikiyoruz ve örgü bitiyor. Buradaki mesafe kadar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen şöyle şu örgünün üzerine omuz kısmına şuradaki yuvarlakları örüyoruz. Omuzdaki bu yuvarlak desenleri örmeye başlarken örgünün tersini kullanıyoruz. Yani ipi şöyle düzden değil tersten bağlıyoruz. Şöyle sıkıştırıyorum bir kere daha. Hemen buraya 10 zincir ve yuvarlağın yarısını örüyorum. Dördüncü trabzanı bekletiyorum. Sonra şuraya ikinci deseni tamamlıyorum. Diğer 4 trabzanı örüyoruz. İki zincir. Şuradaki üçüncü desene bağlıyorum. Gene 10 zincir üzerinden 2 yarım yuvarlak daha örüyorum. 2 zincir ve sıra bitiyor. Şimdi 2 zincirle tekrar dönüyoruz. Yuvarlakların diğer trabzanlarını örüyoruz. 8 trabzan ve aynı şekilde devam ediyor. Şimdi 5 zincirle dönüyoruz. Bir, iki, üç, 4. Gene 10 zincir ve yarım yuvarlakları örerek devam ediyorum. Sıra sonunda
2 zincir, şuraya batıyoruz ve bir trabzan. Şimdi yuvarlakların diğer yarısını öreceğiz. 5 zincir, ilmek kaydırıyorum ve 8 trabzan devam ediyorum. 5 zincir, şuradaki 5 zincirin ortasına sık iğne. Şimdi 13 zincir çekiyorum sırayı dönerken ve son yuvarlakları öreceğiz. 13 zinciri biz başlarken çekmiştik, hatırlarsanız örneği kurarken ilk sırada. Sonra 10 zincir üzerinden örmüştük yuvarlakları. Burada da bu yuvarlağın kasmadan tam oturabilmesi için 13 zincir çekmem gerekiyor. Sıra sonunda 2 zincir, şuraya bir trabzanla bitiriyorum. 2 zincir, ilmek kaydırıyorum, 4 trabzan. Yarım bırakıyorum 4. trabzanı. Şimdi ekliyoruz. Ve ilmeği tamamlıyorum. Gene 4 trabzan, şurada da ekleme yapıyoruz. 2 zincir, yanındaki desene bir sık iğne, tekrar 2 zincir, dördüncü trabzanı bekletiyorum. Sonraki desene ilmeği tamamlıyorum. İki zincir, bir sonraki desene tekrar 2 zincir, dört bekletiyorum. Dört trabzan daha.
Sonrasında kolu bedene isterseniz iğneleyerek, isterseniz teyelleyerek birleştirin ve minik minik şöyle ufak dikişlerle örgüyü kolla birleştiriyoruz. Bedeni yani. İplikleri de içinde görünmez hale getirip kaybedeceğiz. Temiz bir örgü olması için. Bu şekilde minik minik dikişlerle kolu da bedene birleştiriyorum. Evet. Elbise gerçekten çok şık. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim gene. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi manken üzerinde de görsellerini hazırlayacağım. Videonun hemen arkasını ekleyeceğim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerini de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.